Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine orkide besininde çok faydalı olan bir yöntemden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı orkidelerim var ve bol bol şu anda dal verip çiçek açıyorlar. Özellikle bu mevsim orkidelerimiz için çok fazla verimli bir mevsim. Orkideler genelde yılda 2 kere olarak çiçek açarlar. İlkbahar ve sonbahar aylarında. Şu anda ilkbahara girdiğimiz için bu yöntem sizler için çok faydalı olacaktır. Eğer uzun süredir çiçek açmayan, dal vermeyen orkideleriniz varsa bu yöntem mutlaka işinize yarayacaktır. Sizler de bol bol böyle güzel orkidelere sahip olacaksınızdır. Ben orkidelerime sürekli sıvı bitki besinlerini dönüşümlü olarak kullanıyorum. Sizler de düzenli olarak dönüşümlü sayfamdaki bu sıvı bitki besinlerini kullanırsanız kısa sürede çiçek açmayan orkideleriniz çiçek açmaya başlayacaktır. Bugünkü sıvı bitki besinimizi yumurta kabuğu ile yapacağız. Yumurta kabuğunun faydaları biliyorsunuz ki saymakla bitmez. Özellikle yumurta kabuğunda yüksek oranda protein ve kalsiyum olduğu için orkideler üzerinde büyük faydaları vardır. Özellikle orkidelerin çiçek açmasında ve aynı zamanda sağlıklı kökler oluşturmasına, yeni yapraklar çıkarmasına çok fayda sağlıyor. Bu sıvı bitki besinini nasıl hazırlamamız gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi elimde bol miktarda yumurta kabuğu var. Yumurta kabuklarını bu şekilde yapmak için öncelikli olarak normal günlük kullandığımız yumurtaların kabuklarını ben atmıyorum ve çeşme suyunda iyice içerisindeki besin gidinceye kadar yıkıyorum ve daha sonra bir peçetenin üzerine koyup kurumasını bekliyorum. Bakın bu şekilde elinizle kırdığınız zaman eğer bu şekilde ufalanıyorsa yeterince kurumuş demektir. Fakat sizler bunu özellikle yazın güneşte kurutursanız çok daha iyi olabilir ya da fırında da 5 dakika 190 derecede kurutabilirsiniz. Fakat ben daha doğal olması için peçete üzerinde kurumasını bekliyorum. Burada size özellikle belirtmek istediğim yumurta kabuklarını iyice yıkadığınızdan emin olun. Çünkü eğer yumurta kabuklarını iyice yıkamazsanız daha sonra içindeki sıvı besin suya geçeceği için koku yapabilir ya da sineklenmeye neden olabilir. Daha önce sizlere yumurta kabuğu ile nasıl sıvı bitki besini hazırlandığından bahsetmiştim. Bir şişenin içerisine bu şekilde kuruyan yumurta kabuklarını koyup üzerine biraz su koyup 2 gün bekletiyorduk. Özellikle bu yöntemde yumurta kabukları eğer iyi yıkanmazsa koku yapabiliyor. Fakat bugün ben sizlere yumurta kabuklarını farklı bir yöntem ile göstereceğim. Çünkü özellikle yazın şişede bekletme yöntemi çok fazla sağlıklı olmayabiliyor. Koku yapabiliyor. Bunun önüne geçmek için bakın ben bugün haşlama yöntemiyle yapacağım. Daha önce biriktirmiş olduğum ve kurutmuş olduğum yumurta kabuklarını gördüğünüz gibi bu şekilde şimdi bir tenceremin içerisine koyacağım. Ve bu tencerenin üzerine yaklaşık olarak 2 litre su koyacağım. Yani bu su çok önemli değil. Sizler bunu göz kararı olarak yapabilirsiniz. Ben şu anda size bir miktar veremiyorum. Ben göz kararı olarak yapıyorum. Elimde ne kadar yumurta varsa o kadar çiçek sayıma göre yetecek kadar su koymuş oluyorum. Ve bu şekilde suyumuzu koyduktan sonra en fazla 10 dakika kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika boyunca bunu haşlayacağız. Ve daha sonra bu haşlanan suyu soğumaya bırakıp iyice süzeceğim. Ve bu karışımı çiçeklerimize 15 günde bir verebiliriz. Bu sorular genelde bana çok geliyor. Bunların kullanım aralığını çok sık yapmanıza gerek yok. Fakat yumurta kabuğu çok faydalı ve aynı zamanda etkisi çok güçlü olmadığı için bunu çok sık yapsanız da bir zararını görmezsiniz. Yani orkidenizin suya ihtiyacı olduğu sürece isterseniz sadece 15 günde bir yumurta kabuğu ile de orkidelerinizi sulayabilirsiniz ve bu da zaten orkidelerinizdeki gelişimi zaman ile göreceksinizdir. Yani özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Bu tarz şeyler mucizevi şeyler değildir. Düzenli kullanım sonucu sonuç verir. Bakın bunun sonucunu size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu orkidemi ben 5 TL'ye almıştım ve çok ucuza almışım. Ben orkidelerimi genelde bu şekilde çiçeksizken alıyorum ve gördüğünüz gibi bakın şu anda orkidemde tam 4 tane çiçek dalı oluştu ve gördüğünüz gibi kökleri de gayet sağlıklı, yaprakları da gayet sağlıklı, yeni kökler vermeye başladı ve aynı zamanda bakın görüyorsunuz bu da yeni bir kök oluştu, başladı. Ve daha yeni kökler de çıkıyor ve gördüğünüz gibi bakın yeni yapraklar da çıkıyor. Yani kullanmış olduğum bu sıvı bitki besinlerinin gerçekten ne kadar güzel sonuçlar verdiğini böylelikle de size göstermiş oldum. Ve burada yapmamız gereken doğru bir sulama. Ben orkidelerimi bu şekilde daldırma yöntemiyle suluyorum. Üzerinden bir kepçe ya da bir kaşık ile bu şekilde özellikle kenar kısımlarından suyu dökerek orkidenizin yeterli suyu almasını sağlayabilirsiniz. Ve bu şekilde daldırma yöntemiyle ben
10 dakika suda bekletiyorum. 10 dakika boyunca çünkü kökler yeterli suyu almış oluyorlar. Fakat bu 10 dakika sonrasında mutlaka orkidenizin suyunun iyice süzüldüğünden emin olun. Ve özellikle size şundan da bahsetmek istiyorum. Orkidelerinizi kesinlikle akşam sulamayın. Eğer orkidelerinizi akşam sularsanız bu orkidelerinizde bir takım böceklenme, unlu bit hastalığı gibi hastalıkların oluşmasına sebep olur. Çünkü akşam yapılan sulamalarda sabaha kadar orkide kökleri ışık almadığı için bu da hastalıklara sebep oluyor. O yüzden sizlere tavsiyem sabahları sulayın orkidelerinizi. Bakın bu orkidemde daha önce bana sorularda da sorular gelmişti. Yeni almış olduğunuz orkide ne durumda diye. Ben bütün sonuçlarıyla her zaman size paylaştığım gibi bu orkidemi hatırlarsanız 1,5 ay önce almıştım ve üzerindeki tomurcukların çoğu çiçek açmamıştı. Bakın görüyorsunuz hem yeni bir çiçek dalı oluştu hem de gördüğünüz gibi bütün tomurcuklar çiçeğe döndü ve gayet sağlıklı. Özellikle sizlere kökünü de göstermek istiyorum. Bakın kökleri çok sağlıklı ve güzel. Bakın şu orkidemin köküne baktığınız zaman beyaz ve grimsi gibi, bu artık orkidemizin sulama zamanının geldiğini gösteriyor. Bana sorularda orkidemizi ne zaman sulamamız gerektiği ilgili çok fazla soru soruyorsunuz. Her zaman sizlere sulama tekniğinden bahsediyorum. Bazen de çok konuştuğumu söyleyenler oluyor. Fakat bütün detayları değiniyorum ki sizler de doğru şekilde çiçeklerinize bakın diye. Bakın ben bu şekilde kökler griye beyaza döndükçe suluyorum ve bu şekilde sulamayı daldırma yöntemiyle yapıyorum. Ve bu şekilde 10 dakika bekletip bütün orkidelerimi sulayacağım. Evet, bakın gördüğünüz gibi kökler hemen yeşile döndü ve bu da yeteri suyu aldığını gösteriyor. Yine size bu orkidemi de göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi kökleri yine gayet sağlıklı ve şunu da belirteyim. Bakın bazen saksının içerisinde bu şekilde yosunlamalar olabiliyor. Bundan endişelenmenize gerek yoktur. Burada sadece yapmanız gereken sulamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Bu orkide saksımın içerisinde Hindistan cevizi torfu olduğu için bu şekilde olabiliyor. O yüzden sizler de orkidenizi zamanında ve gerektiği kadar sularsanız orkide köklerinde herhangi bir çürüme olmaz. Evet, bu elimde görmüş olduğunuz orkidem Kasım ayından beri çiçekli. Yani nereden baksanız 5 aydır çiçekli. Normalde sağlıklı bir orkide aylarca çiçekli kalır ve sizler de bu şekilde orkidelerinizin güzel ve uzun süre çiçekli kalmasını istiyorsanız muhakkak orkidenize doğru bakımı yapmanız gerekiyor. Özellikle direkt güneş ışığına koymayın. Orkideler bol gün ışığını severler fakat direkt güneş ışığını sevmezler. Perde arkasından ve bol aydınlık bir odaya koyabilirsiniz ve aynı zamanda fazla sulama yapmayınız ve ara sıra orkidenizin yapraklarını silerek orkidenizin sağlıklı bir şekilde bu gelişimine yardımcı olabilirsiniz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı ve gelen bildirimlerden, yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bol bol yorumlar yaparak sorular sorabilirsiniz. Beni Instagram adresimden hayata dair puf noktalar olarak takip edebilirsiniz ve oradan da bana resimler göndererek sorular sorabilirsiniz. Hoşça kalın.